It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Evet arkadaşlar, bugünkü arabamız Volkswagen Tiguan 2018 model Hillline, yani en full paketi. Şöyle dışından bir bakalım. Gördüğünüz gibi kaç inç hocam bu şeyler? 18 inç şeylerin, jantlarımız var. Aslında en idealde sanki 18'ler ya. Evet. Bende 19'lar vardı. Onlar çok ince yanak oluyor. Böyle çukurlarda falan, böyle araziye falan çıktığı zaman sıkıntı olabiliyor. Evet, konfor azaltıyor. 17'leri yedek olarak da 17'leri kullanıyorum ama onlar da çok küçük gösteriyor. O da çok hoşuma gitmiyor. Ama sanki bu 18'ler en ideali. Evet, şöyle dışından baktığımız zaman Roundflat patlamaz lastiklerle geliyor bayiden ama biz kışlıkları taktığımız için şu an. He, öyle mi? Şu anda kışlıklar mı var? Evet, kışlıklar. Anladım. Henüz çıkartamadım. Evet. Şey var, köpek balık sırt antenim var. Güzel. Şöyle tamponların siyah. O zaten su arabalarda daha güzel görünüyor değil mi? Siyah olması altını. Beyaz olsa, komple beyaz olsa daha böyle sade görünüyor. Sürtmeler olabiliyor bazen. Aynen, onları da engelliyor. Evet, o yüzden güzel oluyor. Farların led mi hocam? Farlarım led. Hatta bir gösterelim arkadaşlara. Oo, çok güzel. Sisleri falan da herhalde. Sis farların da led galiba senin. Bizde sis farları led değil. Farların hareketli. Böyle direksiyon hareketine göre hareket ediyor değil mi? Açar açmaz. Evet, çok güzel. Arkadaki şeyi de şöyledir. Ters yanar. Zıt olarak mı? Dörtle, ters yanar. Çok güzel. Evet, şu farların falan hep led. Gerçekten güzel. Ben de çok beğendiğim arabalardan biri zaten Tiguan'dı. Qashqai almadan önce de ben ilk Tiguan'e gittim. Volkswagen'e gittim. O zaman Comfort paketini inceleme fırsatım olmuştu. Onun Comfort paketi bizim Qashqai'nin en fullü, bendeki Platin Premium, o en fullünün fiyatıyla aşağı yukarı aynıydı. Bir tek bunda yoktu. Otomatik vites özelliği yoktu. Ben de eşimle beraber kullanıyoruz ya, o yüzden otomatik vites kullanmak istemiştim. Onun için onu tercih ettim. Ama yani ben de gerçekten çok beğendiğim bir araba Volkswagen Tiguan. Sebebi şanzımanı düz vites olmasından kaynaklı. Tam tersi, bende de sadece düz vites bu olduğu için tercih ettin. Benim de tercih sebebim oldu. Aynen. Ben de öyle diyordum hocam ben bundan önceki arabam Toyota Corolla'ydı, sedan. Manuel vitesti. Dedim ya, otomatik vitese ben binemem, onu kullanamam diyordum ama kullandıktan sonra alıştım. Şimdi de artık tekrar manuele dönmem diyorum. Şöyle başka bir araçta olsa yapmam da DSG ile alakalı kafamda soru işaretleri vardı. DSG'den dolayı yapmadım. Arkadaşlar, sahibinden dinliyorsunuz bunları. Ben söylemiyorum. DSG'de biraz problem olabilir diyor Ahmet hocam ama ben o yüzden seçtim diyor, manuel vitesi. Ama manuel vites her zaman daha iyi olur. Başka bir marka olsa ben de kesinlikle otomatikten yanayım. Öyle mi? Sadece DSG ile aramda problem var. Aynen. Bakalım hocam, bagajına bakalım istersen. Bagajında gerçekten arabanın böyle tam SUV olduğu da hissediliyor. Bagajın bayağı büyük. Kaç litreydi hocam bu? Hocam, teknik verilere çok o kadar ben de bilmiyorum. Ama var mesela. İki rahat alıyor. Evet, senin yolculuklarda falan yapmıyor yani. Yüzmüyor. 12 volt soketim var galiba. Şurada. Evet, 12 volt soketim var. Var, güzel bagaj. Şu arka koltukların hareket edebiliyor galiba, değil mi? İleri kayıyor değil mi? Evet. Nereden yapıyordum ama? Evet. Bir de rayla tam anladım hocam böyle rayla koltukları ileri kayabiliyor. Yani daha geniş bir bagaj elde edebiliyorsun o sayede. Yani bu da mesela, ben 4 kişilik bir aileyiz. Bizde de Qashqai yetiyor ama sanki bir tık daha böyle geniş olsa, daha bunun kadar olsa mesela daha güzel olurdu. Daha rahat olurdu. Şu bölmeli mi? Mi? Evet. Büyük pardon, şurası oldu. Tamam hocam. Evet. Güzel. Çok geniş, güzel, rahat. İçeri bakalım istersen, bir arka koltuklarına bakalım hocam.
Oo, koltukların ne deniyor buna? Alcantara mı deniyordu? Nubuk diyorlar. Nubuk. Nubuk. Evet. Comfortline'da böyle değil tabii. Comfortline'da malzeme Evet, biraz daha evet. farklı. Bu Higline en full paket arkadaşlar. Volkswagen Tiguan'in en full 1.6 dizel manuel. Cam tavanın var, bir de sunroof'un da var galiba. Tabii açılır cam tavan. Açılır, o da güzel. Evet, o da. Mesela bak iç aydınlatmaların LED, o da çok güzel. Evet. Şu arka tarafında havalandırman var. Ne o? Bir de dijital galiba. Sen hem dijital hem çift bölgeli. İlk tarafa da ayrı sıcak, ön tarafa ayrı, arka tarafa ayrı. Evet, çok güzel. O 12 volt soketim var. O da çok güzel. Koltukların arkasında şöyle şeyler var. Bakın arkadaşlar. Evet. Şöyle herhalde açılıyor burası. O şekilde. O da çok güzel. Orta kol dayaman var. Orası açılıyor. Nasıl hocam? Ben de mesela bizim Kaşkaylar'da en çok şu kapının sert plastiği var ya. O sert plastiği yapıyor, böyle gıcır gıcır sesler yapıyor. Şu kolunu şuraya değiyorsun mesela. Şöyle, benim trim sesi yapıyor. Sende böyle bir şey var mı? önceki arabam Jeep Renegade'ti. Onda çok bariz hissediyordum o şeyi. Evet. Hatta kasislere gereken araç kastığı zaman bile çok hissettiriyordu ama bunda öyle trim sesler daha sağlıklı. Alman işçiliği zaten o yönden kendini kanıtlamış. Evet, güzel. Şuralar çok güzel. Evet, şeylerin de çok geniş senin. Ne deniyor? Kapı içi ceplerin. Bakın şuralar kumaş kaplanmış. O da çok güzel mesela. Kumaş olmayınca ses yapıyor. Ses yapar, aynen. Güzel. Ön tarafa bakalım hocam. Evet arkadaşlar, şimdi ön koltuğuna geçtik Tiguan'in. Higline paketi bu. En full paketi. Direksiyon nasıl hocam, hissi? Sen beğeniyor musun direksiyonunu? Direksiyon hissi güzel. Zaten deri döşeme dikişli şeyleri var. Alt tarafı mi? Kesik, böyle düz mü? Spor tarz direksiyona sahip. Bir önceki nesle göre. Evet, daha güzel. Ben bizim Kaşkay'daki beğenmiyorum. Direksiyonu beğenmiyorum. Şu makyajlanan Kaşkay'larda güzel. Bunun gibi böyle kesik, altı kesik spor yapmışlar ama bizdeki o kadar güzel değil. Şuralar şöyle güzelce kaplanmış. Şurada güzel bir, ne deniyor bunlara? Karbon fiber kaplamaları var, evet. Multimedyan kaç? Bayağı büyük bu. 8-9 inç mi? 8 inç. Olmasa 8 inçlik. Olabilir, tam bilmiyorum. Multimedyan güzel. Navigasyonların filan hepsi vardır zaten, o özellikler. Senin şurada çok güzel şeyin var değil mi? Ne bu? Gözlük mü kaplıyor? Genelde gözlük. Evet, o çok güzel mesela. Evet, şöyle iç döşeme bu şekilde arkadaşlar. Burada buralar biraz karışık. olsun, önemli değil. Elektrikli parkımız var. Oto hold'umuz var. Yokuş kalkış desteği mi deniyor ona? Parkımız da var yani, bilmiyorum. O park asistanı falan da var, evet. Deneme şeyimiz olsaydı güzel olurdu arabanın arasında. Değil mi? Aynen, güzel. Hiç denedin mi? Kullanıyor musun? Denedim, kullanıyorum. Nasıl? Güzel park ediyor mu? Bazen şeyden mi çok sık kullanmıyorum ama bazen kaldırıma çok uzak bıraktığı oluyor. Bazen sıfır bıraktığı oluyor. Acaba diyorum, ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum falan. Aslında yapabiliriz. İki arabayı deneriz, böyle olmazsa orada deneriz. Daha iyi olur. Tamam, güzel. O bende de var. Benim Platin Premium'da, onda da var ama dediğin gibi öyle çok sık da kullanamıyoruz. Geçen bir akan trafikte böyle bir deneyeyim dedim. Tam da denk geldi, böyle çekebildim de, videosunu da çektim. Hatta koydum başka mesela kol dayaman var. Bu ileri geri hareket ediyor. Evet, o güzel. Çok güzel. İç genişliğin falan da senin gayet güzel. Gayet güzel. Yani nasıl böyle ön görüş açın bu araçlarda kronik olan var yani, bu SUV sınıfında. Şu direğin bazen dönüşlerde engel teşkil etme durumu var. Onun haricinde yani şu sütun biraz kalın geliyor diyorsun. Evet, ama onu da senin çevre görüş kameran var mı? Şöyle, park esnasında zaten sıkıntı olmuyor da akan trafikte viraj dönüyorsam bu engel teşkil edebiliyor. Ama bunda kurtulma şansı yok. Bu sınıftaki bütün arabalarda var, aynen var. Güzel. Park asistanının falan olduğunu, otomatik parkın falan olduğunu söyledik. Koltukların gayet güzel Şuraların kumaş kaplama. Bakın mesela bizde buralarda kumaş diyorum ya, deri kaplama. Ama sende de sert plastik ama yani işçiliğin güzel olduğu için sende fazla trim sesi yapmıyor. Bizde o yapıyor. Senin hayalet göstergen var mesela Volkswagen Tiguan'de. Bakın arkadaşlar, böyle hayalet gösterge gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Sen değiştirebiliyor musun? Renkleriyle oynayabiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Evet, o da güzel.
Şimdi bu Qashqai'nin yeni gelen J12 dedikleri bir daha Türkiye'ye gelmedi. O kasalarda bu ekrana dönmüşler artık. Çünkü artık rekabet edemiyordu. Çok geç şey kalmıştı. Sıradan kalmıştı bizim şeyler, göstergeler. Onlar da düzeldi. Böyle şeylerim var, klimalarım var. Çift bölgeli işte dijital otomatik klimalarım falan var. Hız sabitleyicisi, hız sınırlayıcısı var. Başka böyle benim aklıma gelmeyen, senin aklına gelen varsa söyleyebilirsin. Şöyle donanım olarak Highline zaten en dolusu. Buna ekstradan benim aracımda en dolunun içinde olmayan anahtarsız çalışma olanlar var. Anahtarsız çalışma bizde. Onu şey mi? Opsiyonel mi? Onu ekletebiliyorsun. O da opsiyonel. Highline olmasına rağmen o opsiyonel. Bir de elektrikli bagajımız yok. Onun haricindeki bütün yani standart Highline donanımlara sahip. Anladım. Bir de bazılarında şey yok. Otomatik park olanlar yok. Onlar da opsiyonel mi oluyor? Onlar tamamen olacak. Ya Volkswagen bu işi biraz karışık yapıyor. Yani ben de onu diyecektim size. Comfortline olup Highline'dan dolu araçlar var. Highline olup Comfortline'dan daha boş olanlar bunlar var. hep opsiyonel şeyler herhalde. Bunlar biraz para verirsen ekletebiliyorsun. Satış politikası herhalde. Biraz garip. O şeyde de çok var. Bu 3008'de. Ya hangi paketin hangi özellikleri olduğunu yani sahibine sorsan bile bilemiyor. O kataloğuna falan baktığın zaman da çözemiyorsun. Çok şey. O GT Line en full paketi aslında değil mi? Geçen evet ben de onunla ilgili bir video izledim. GT Line var. Ama GT Line'in de değişik şeyleri var. Gece görüşlü GT Line böyle ekstra dolu. Fiyatta da çok ciddi fark yaratıyor. Yani. Herhalde bir satış politikası olarak. Aynen. O işte bu Qashqai'de o yanı güzel. Yani en böyle orta sınıfta bile bayağı özellik yüklemişler. O yönden de herhalde en çok satılma sebeplerinden bir de fiyat olarak da. Mesela işte dedim ya az önce ben ilk Tiguan'e baktığımda Comfort'un fiyatı bu bizim Qashqai'nin en full paketinin aşağı yukarı aynıydı. Belki de Comfort biraz daha pahalı da olabilir. Şimdi tam ama donanım olarak yarışamaz. Ama o donanımları biraz daha fazlaydı. Evet, o yüzden burada eleştirelim kesinlikle. Ben de daha önce Renegade kullanıcısıyım, Jeep Renegade. Evet. O çok daha dolu, böyle çok daha zevk veren bir araçtı. Ama hacim olarak, işçilik olarak biraz daha zayıf olduğu için buna geçme şey yaptık ama arıyoruz bazen. Oradaki özellikleri arıyorsun değil mi? Arıyoruz evet. Volkswagen donanım konusunda biraz zayıf kaldı rakiplerine karşı. Evet güzel. Nasıl Apple CarPlay, işte Android Auto, o tür şeylerin falan var mı? Var. Onlar bağlı zaten. Onları telefondan istersek şey yapabiliyoruz. Aynen. Zaten konuşmalarımız falan sürüş esnasında tamamen onda. Müzik güzel. açacak olduğumuz zaman nasıl hocam? Böyle şehir içindeki manevraların falan park ederken böyle ya da viraj dönerken falan şey yapılıyor mu? Büyüklüğü bir şey seni etkiliyor mu? Büyüklüğünü çok hissetmiyorum. Hani öyle şey. Belki de o tamamen kullanıcıyla alakalı. Daha önce SUV hani hatchback bir arabadan geliyorsanız belki sıkıntı yaratabilir ama daha önce minibüs tarzı büyük araba kullanıyorsan onlara göre daha avantajlıdır. Beni çok şey yapmadı yani. Etkilemedi. Aynen. Başka? Evet arkadaşlar, videonun sonlarına yaklaştık. Kaç beygirdi hocam bu araba? Araç 1.6 dizel 115 beygir. 115 beygir, evet. Nasıl, sence yeterli mi? Böyle güçlü mü? Bence pek yeterli değil yani. Öyle mi? Bana hatta sorsan desen ki bu araçta beğenmediğin bir nokta var mı? Yani bu arabanın bir eleştirisini yapalım dersen motorunu mu? Çekişte, az mı kalıyor diyorsun? Bence az kalıyor. Bu ağırlık için az kalıyor. Çekişte de aslında aynı verilere sahip araçlarla hemen hemen aynı veriler, aynı ağırlıktaki sınıfındakilerle araçlara baktığım zaman sanki Tiguan'ı biraz zayıf görüyorum. Zayıf mı kaldı? Çekiş olarak. Ciddi mi? Bak onu hiç bu yönünü bilmiyordum ben. Çok memnun etmiyor yani. Daha çok asfalt SUV diyebiliriz yani. Biraz daha güçlü olsa, beygir biraz daha fazla olsa demek ki tam dört dörtlük olacakmış ama. Bunların 2.0 motorları var. Onlar 2000. Onlarda otomatik var galiba. Ben o zaman öyle hatırlıyorum. Dizellerinde otomatik var. Dizel otomatik. Tabii biz de vergi mağduru olduğumuz için. Aynen, sorma. Aslında sorarsan ben de mesela böyle Türkiye'de bu vergi muhabbetleri olmasa 2000 motoru tercih ederim. Gönül herkes onu ister. Değil mi? 2000 olsun, hatta V6 olsun, V8 olsun. Gibi aynen. Hani şimdi mesela artık yeni nesil arabaları 1.3 benzinli yapıyorlar. 160 beygir yüklüyorlar ona. O da tamam, çok seri gidiyor. Çok iyi gidiyor. Yani yoldaki sürüşü falan da güzel ama yani ilerleyen zamanda acaba problem çıkarır mı diye de hep böyle insanın aklında soru işareti oluyor. Ama böyle 2000 motor olsa, güçlü olsa araba, bastın mı gitse mesela, vergi olayları da olmasa tadından yenmez. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Var mı böyle başka söylemek istediğim bir şey yoksa?
Yok, çok teşekkür ederim. Videoyu sonlandıralım. Böyle bunu video çekmemizin amacı şeydi. Böyle bizim Facebook, Qashqai'nin Facebook gruplarında çok soruyorlar hocam. Böyle Tiguan'i çok soran oluyor. Mesela Tucson'u soran oluyor. İşte Nissan'dan işte Qashqai'den Tiguan'e geçmek isteyen olabiliyor. Onlara hem bir fikir olmuş olur. Hem de böyle senin sayende böyle Tiguan'de tanımış olduk güzelce. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.